Bu videoda kurs boyunca kullanacağımız CLion IDE'sini tanıtacağım. Aslında CLion diğer tüm JetBrains IDE'lerine çok benziyor. Eğer daha önce Rider'ı kullandıysanız Rider ile tıpatıp aynı olduğunu fark etmişsinizdir. Aralarındaki en ciddi fark Rider Visual Studio'nun da kullandığı MS Build sistemini kullanırken CLion ise CMake Build sistemini kullanıyor. Tüm bu teknik terimlere hakim değilseniz hiç endişelenmeyin. Kursta yazacağımız her bir satır kodun teknik bir konseptin nasıl çalıştığını tek tek size öğreteceğim. Şimdilik bu videoda sadece kullanacağımız IDE'yi tanıtmak istiyorum. JetBrains IDE'sini tanıtmadan önce kullandığım fontu ve temayı size göstermek istiyorum. Tekrardan ayarlara Ctrl+Alt+S ile giriyorum. Plugins kısmına Rider yazıyorum. En başta çıkan Rider UI Theme Pack ve Rider KeyMap'i indiriyorum. İkisi de indikten sonra OK tuşuna basıyorum. Tekrardan ayarlara giriyorum. Yukarıdaki Appearance kısmından buradaki Appearance kısmına tıklıyorum. Theme kısmından Visual Studio Night'ı seçiyorum ve OK'ye basıyorum. Tekrardan Appearance kısmındayım. Buradaki Use Custom Font yazan tiki açıyorum. Buradaki Inter'i Segue UI olarak değiştiriyorum. Siz boyutu isterseniz 12 yapabilirsiniz. Ayarlara tekrardan font yazıyorum. Bu sefer Color Scheme'in altındaki Color Scheme fontu seçeneğine tıklıyorum. Buradan bu tike bastıktan sonra fontu Consolas olarak değiştiriyorum ve Apply tuşuna basıyorum. Güzel. Şimdi sizlere kendi CLion ayarlarımı vermek istiyorum. Verdiğim ayarlar temelde birçok kısa yolu ve editörümüzdeki kodların renklerini değiştirecek. Eğer benim ayarlarımı kullanmak istiyorsanız aşağıdan size verdiğim settings.zip dosyasını indirdikten sonra şu yukarıdaki 3 noktadan Manage IDE Settings, Import Settings seçeneğine tıklayın. Buradan size verdiğim settings dosyasını seçin. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben buradan Select All tuşuna bastıktan sonra OK'ye basıyorum. Import and Restart tuşuna basıyorum. Evet, artık sizin de CLion ID'niz tam da benimki gibi görünüyor. Artık kullanmaya başlayabiliriz. Ancak kullanmaya başlamadan önce Alt, Shift, Enter ile tam ekran alıyorum. Böylelikle ekranımız daha büyük oldu. Sol tarafta Project Tool'umuz var. Burada projemizin dosyalarını görebiliyorsunuz. Sağ tıklayarak yeni dosyalar oluşturabilirim. Veya sağ tıkladıktan sonra Open In kısmından terminal ile burayı açabilirim. Veya Open in Explorer ile dosya konumunu açabiliriz. Normalde kod yazarken elimizi fareye götürüp elle tıklamak yerine direkt her şeyi full klavyeden yapmak her zaman çok daha pratik ve profesyonel hissettiriyor. Bu yüzden sizlere benim sık kullandığım kısa yolları da göstereceğim. Tüm bunları not alabilirsiniz veya açıklamaya koyduğum dosyadan da okuyabilirsiniz. Şimdi amacım klavyeden hemen bir header dosyası oluşturmak. Şu an imlecim editörün rastgele bir yerinde. Alt bir kısa yolu ile soldaki Project Tool kısmını seçiyorum. Ok tuşları ile yukarı aşağıya doğru inebiliyorum. Eğer ESC'ye basarsam geri editörüme dönüyorum. Şu an editörün içindeyim. Alt 1'e bastığım gibi Project Tool window'un içindeyim. Tekrar Alt 1'e basarsam bu sefer pencere kapanacak. Bir daha Alt 1'e basarsam pencere geri açılacak. Eğer küçük ekranlı bir laptop kullanıyorsanız bu şekilde kapalı kullanabilirsiniz. Çünkü bazı yazacağımız kodlar bir alt satıra inmeden uzun uzun yazacağız ve ekranınızda yer kalmayabilir. Neyse, bir header dosyası oluşturalım. Önce en yukarıya geliyorum. Sağ tık, New ve Header file'a tıklayarak bir header dosyası oluşturabilirim. Veya ben bunun da kısa yolu olan Alt Insert tuşuna basıyorum. Insert tuşu Delete'in hemen üstündeki INS yazan tuş Insert tuşu olmuş oluyor. Tekrar gösteriyorum. Alt INS ile bu pencereyi açıyorum ve ok tuşlarıyla aşağı inerek C++ header kısmını seçiyorum. Buraya random name yazıyorum. Random name dosyamız oluştu. Şimdi main.cpp'ye geri dönüyorum. En yukarıdan include random name yazarak kolaylıkla include edebiliyoruz. Şimdi diğer pencerelerden devam edelim. Bir kere Run tuşuna bastıktan sonra bakın burada bir Messages penceresi açılacak. Messages penceresi hata aldığımız zaman hata mesajlarını burada gösterecek. Run ise projemizde print yaptığımız zaman yaptığımız printleri gösterecek. Bu CMake penceresi uzun mevzu. Bu yüzden bunu bir sonraki videoda anlatacağım.
Services kısmında ise Docker Maker kurmamızı sağlayacak. Ancak biz bu kursumuzda bunlarla uğraşmayacağımız için bunu kapatıyorum. Terminal penceresi normal açtığımız terminalle aynı. Sadece bu pencere ile terminalle olan işlerimizi daha hızlı halledebiliriz. Mesela buradan ls yazdığım zaman buradaki dosya konumunu görebiliyorsunuz. İstersen ben bunu buradan Open in Explorer seçeneğine tıkladıktan sonra buradan yine ls tuşu ile görebilirim. Ancak bu terminali böyle kullanmak yerine direkt IDE içerisinden terminal kullanmak daha hızlı oluyor. Problems kısmı da Messages kısmına benzer. Hem hata mesajlarını hem de kod kalitesi için bize gerekli önerilerde bulunacak. Mesela şu an diyor ki random name include ettik ancak kullanmadık diyor. Buna çift tıkladığım zaman bakın beni satıra doğru yönlendirecek. Buradan ben üstüne gelerek buradan remove tuşuna basarsam istediği öneriyi gerçekleştirmiş olacağım. Burası Version Control penceresi. Burayı daha sonra göstereceğim. Şimdi ufak bir örnek yapalım. Size açıklamada verdiğim header'ı projemize atalım. Verdiğim header'ı Ctrl+C ile kopyalıyorum ve test 1'in en yukarısına geldikten sonra CTRL+V ile yapıştırıyorum. Veya yapabileceğim diğer bir seçenek test header'ı üstüne sürüklüyorum ve refactor diyorum. Veya direkt buranın içerisine de atarsanız aynı sonucu alırsınız. Test header'a çift tıklayarak açıyorum. Aşağıdaki uyarı işaretini görüyorsunuz. Bu CLI'nin dosyayı indeksleyemediği anlamına geliyor. Yani IntelliSense ve kullanabileceğimiz birçok özellik çalışmayabilir. Ünlemin üstüne geliyorum. Bu dosya hiçbir projeye ait değil diyor. Çünkü Builder'a bu dosyayı kullanması gerektiğini söylemedik. Ünleme basıyorum ve Add tuşuna basıyorum. Eğer OK tuşuna basarsam CMake Builder'ımıza bu header'ı vermiş olacağız. Ve CLI'ın dosyayı indeksleyecek. Böylelikle rahatlıkla bu header'ı kullanmaya başlayabiliriz. Ya buraya OK diyeceğim ya da bunu manuel olarak cmakelist.txt'ye gelip buraya en son add executable'ın en altına test.header yazacağım. cmakelist.txt'ye sağ tıklayacağım ve reload cmake project kısmına tıklayacağım. Şimdi test.header'da gördüğünüz gibi ünlem işareti kayboldu ve artık test.header üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Biliyorum daha CMake'e dair hiçbir şey anlatmadım. Bu videoda sadece CLI'ne odaklanalım. CMake ve genel building mantığını bir sonraki videoda güzelce açıklayacağım. Soldaki structure kısmına tıklıyorum. Bu header'daki global değişkenleri, normal değişkenleri, fonksiyonları gösteriyor. Üstlerine tıklayarak istediğim fonksiyona gidebilirim. Ancak ben bu structure kısmını kullanmayı sevmiyorum. Structure kısmına tekrardan üstüne tıklayarak kapatıyorum. Editöre geliyorum ve CTRL'de F12'ye basıyorum. Aklımdaki bir fonksiyona gitmek istediğimde tek tek aramak yerine bu pencereden istediğim fonksiyona veya değişkene gidebiliyorum. Üstüne bir kere tıkladığınız zaman o fonksiyona gidebilirsiniz. İstediğim klası buradaki tuşa basarak açıp kapatabiliyorum. Değişken ve fonksiyonların isimlerini, argümanları ve return değişkenlerini gösteriyor. Eğer bir değişken veya fonksiyon private ise kilitle onu orada gösteriyor. Mesela şu an current size'ın üzerinde bir kilit var. Üstüne tıkladığım zaman gördüğünüz gibi private olarak değişkenlerin tanımlandığını görüyorsunuz. Ve bir fonksiyonu veya değişkeni aramak istediğim zaman mesela current size arayacağım. Yukarıya kadar gelip tekrardan aramak yerine herhangi bir yer seçili değilken sadece klavyeden current size yazdığım zaman kolaylıkla istediğim yere gidebiliyorum. Şimdi bu header'daki komut satırlarına dikkatlice bakmanızı istiyorum. Genelde header'daki fonksiyon declaration'larında o fonksiyonun ne yaptığını kısa bir komut satırıyla açıklıyoruz. Mesela bu fonksiyonun açıklaması burada, bu add fonksiyonun açıklaması burada, get index'in açıklaması burada. Ama bazen her şeyden daha önemli bir şeyi özellikle açıklamak istiyorum. Mesela buraya çok özel bir not almak istiyorum ve bu notun diğer notların arasında karışmasını istemiyorum. Bunun için büyük harflerle not, iki nokta yazdığım gibi çok daha belirgin bir yeşille satır boyanıyor. Bunu nasıl değiştirebileceğinizi göstereyim. Ayarlara CTRL Alt S ile girelim. Arama kısmına To Do yazalım. To Do yazısına tıklayalım. Bak yazan kısma çift tıklıyorum. Buradan bu seçeneği kaldırıyorum. Buradaki foreground'a çift tıklıyorum. Ve buradan biraz daha kırmızı yapıyorum. Choose seçeneğine tıklıyorum ve bold'u da kaldırıyorum. OK dedikten sonra çift slash büyük harflerle bak iki nokta yazdıktan sonra yazdığınız şeyler tamamen kıpkırmızı olacak.
Buradan biraz ayarları değiştirebilirsiniz. Mesela bold yapabilirim. Background'ı birazcık şu renkte yapalım. Biraz efekt koyabiliriz. Mesela şu şekilde underwave yapalım ve OK diyelim. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde efekt ekleyebiliyoruz. Şimdi size kendi kelimenize özel komut rengini değiştirmeyi göstereceğim. Tekrardan ayarlara gelelim. Yine aynı yerdeyim. Şimdi to do kısmına çift tıklıyorum ve pattern kısmına CTRL-A ile komple seçiyorum. CTRL-C ile kopyaladıktan sonra cancel'dan kapatıyorum. Yukarıdaki add tuşuna basıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi bizim değiştirmemiz gereken tek kısım şuradaki to do yazan yer. Burayı siliyorum ve mesela Oray Bey yazıyorum. Tekrardan bunu kapattıktan sonra kendi ayarlarımı yapıyorum. Şimdi tekrardan Oray Bey yazarsam kendi kelimemin komut renginin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi herhangi bir function'ın declaration'a geliyorum. Mesela buraya geldim. Alt Enter'a bastığım zaman iki seçenek var. Aşağıdaki Navigate to Definition tuşuna bastığım zaman bu fonksiyonun definition'a gelmiş oluyorum. Yine başka bir declaration'a gelelim. Mesela bu fonksiyon. Alt Enter yazıyorum ve tekrardan Navigate'e bastığım zaman bu fonksiyonun definition'ına gitmiş oluyorum. Tekrardan Alt Enter yapıyorum ve aynı seçeneğe tıklıyorum. Bu sefer ise definition'dan declaration'a dönmüş oluyorum. Şimdi bookmark özelliğini göstereceğim. Ctrl Shift 1 ile bu satıra bir bookmark oluşturuyorum. Biraz aşağı indikten sonra Ctrl 1 ile bookmark oluşturduğum satıra geri dönüyorum. Bunu diğer sayılar için de yapabilirsiniz. Ctrl Shift 2 ile oluşturdum. 3 ile burayı oluşturdum. 7 ile burayı oluşturdum. Şimdi 1'e basarsam buraya, 2'ye basarsam buraya, 3'e basarsam da buraya gelecek. Bunu diğer dosyalar için de yapabilirsiniz. Mesela buraya CTRL Shift 5 ile 5 sayısı için buraya bir bookmark oluşturdum. Dosyayı kapatıyorum. Ctrl 5'e basarsam bu dosyayı açacağım ve istediğim satıra geri dönmüş olacağım. Şimdi düzenli kullandığım birkaç kısa yolu göstermek istiyorum. Bir fonksiyonu veya class'ı tamamen kapatmak istediğimde faremi buranın üstüne getiriyorum ve tıklıyorum ve class'ım tamamen kapandı. Eğer tekrar basarsam fonksiyonum geri açılacak. Ancak ben bunun kısa yolunu yapmak istiyorum ama hatırlamıyorum. O yüzden imlecim class'ın üzerindeyken Shift'e basıyorum ve bu pencere açılıyor. Buraya collapse yazıyorum. Bakın collapse diye bir komut açıldı. Ctrl M ve S'ymiş. Enter'a bastığım zaman komut çalıştı. Tekrardan Shift ile burayı açıyorum. Bu sefer expand yazıyorum. Tıkladığım zaman expand komutu çalıştı. Şimdi istediğimiz komutun kısa yolunu değiştirmeyi göstereyim. Tekrardan ayarlara geliyoruz. Buradan keymap kısmına tıklıyorum. Buradan arama kısmına istediğim şeyi arayabilirim. Collapse yazıyorum. Burada kısa yolları görüyorsunuz. İstersem kısa yolu silebilirim veya yeni bir kısa yol ekleyebilirim. OK tuşu ile kısa yolumu kaydettim. Şimdi yeni oluşturduğum kısa yolu kullanabiliyorum. Kısa yolu tekrar ederek de bir kısa yolu arayabilirsiniz. Buradaki büyüteç tuşuna basıyorum. Buradan CTRL-W yazıyorum. CTRL-W ile ilişkili tüm komutlar bulundu. İstersem istediğimi tekrardan silebilirim veya yeni keyboard shortcut oluşturabilirim. Size tavsiyem bu videodan sonra tek tek bu kısa yolların hepsini tekrar edip her şeyin nasıl çalıştığını anlamanızı istiyorum. Bu arada klavyenizin de İngilizce olması lazım. Çünkü yumuşak G ve Ü'nün yerine köşeli parantez geliyor. Mesela burada gördüğünüz gibi köşeli parantez kullanılıyor. Bu bizde yumuşak G tuşuna denk geliyor. Ya burayı değiştireceksiniz. Ctrl Shift yumuşak G yapacaksınız ya da klavyenizin dilini İngilizce yapacaksınız. Bir komutun kısa yolunu bilmiyorsanız Shift ile ismini aratarak da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu an Extend Selection yazdım. Enter'a bastığım gibi komut çalışıyor. Ekstra verimlilik için kullandığım birkaç shortcut'ı daha göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ben header'ın en altındaki bir yere inmek istiyorum. Bunu ya fareyle yapacağım ya ok tuşuyla aşağı ineceğim. Veya belki de en sevdiğim kısa yol Ctrl Alt'a basılı tutarken yön tuşlarından Alt ok tuşuna basacağım. Böylelikle hızlıca aşağıya inebiliyorum. Eğer çok hızlı inmek istiyorsanız Alt tuşuna basılı tutarsanız hızlıca aşağıya inebilirsiniz. Üst ok tuşu ile yine yukarı çıkabiliyorum.
Şimdi imlecimin olduğu yere geldim ama ekranımı ortalamak istiyorum. Ya fareyle birazcık yukarı tırmanacağım veya yine en sevdiğim ikinci kısa yolu kullanıp CTRL Alt ve sol ok tuşuna basacağım. Ok tuşuna basar basmaz farem ortalanmış olacak. Tekrar gösteriyorum. Ctrl Alt tuşu ile aşağı iniyorum. Tamam, şu an buraya geldim. Burayı ortalamak istiyorum. Ctrl Alt ve sol ok tuşuna basıyorum. Bu iki kısa yolu belki de kod yazdığım her gün en az yüzlerce kez kullanıyorumdur. Bir paragraf aşağıya inmenin adı Move Caret Forward a Paragraph. Ekranı ortalamanın adı ise Scroll to Center. Eğer isterseniz bu kısa yolu Scroll to Center yazarak buradan değiştirebilirsiniz. Bakın, bir sürü kısa yolu daha varmış bu komutun. Hiç klavye kullanmadan istediğiniz şeyi hızlıca klavyeden yapmak gerçekten kendinizi 40 yıllık uzman gibi hissettirecek. O yüzden arama kısmına caret yazdığım zaman çıkan tüm seçenekleri tek tek denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Caret dediği şey, bu imlecimize caret deniyor. Ctrl F ile istediğim şeyi arayabiliyorum. Buraya myVector yazıyorum. MyVector kelimesinin geçen 49 farklı satır buldu. Satırları boyadığını görebiliyorsunuz. Şuradaki ok tuşlarıyla geçiş yapabiliyorum. Mesela Ctrl Shift Down ile tek tek her bir seçeneği tekrardan görebiliyorum. Buradaki CC seçeneği Match Case, yani büyüklü küçüklü yazdığınız şeyin olduğu gibi aramasını yapıyor. W kelime olarak aramamızı sağlıyor. Burası Regex. Şimdi bu tuşa basıyorum ve buradan değiştirmek istediğim kelimeyi seçiyorum. Mesela benim vektörüm yazıyorum. Ctrl Shift yukarı tuşuyla en yukarıya geliyorum ve birinci seçeneğe kadar geliyorum. Şu an Replace tuşuna basarsam myVector kelimesini istediğim kelimeyle değiştirecek. Basıyorum ve gördüğünüz gibi değişti. Bunları tek tek basarak değiştirebilirsiniz. Eğer Exclude'a basarsanız bunları geçecek ve tekrardan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Replace All seçeneğiyle hepsini değiştiriyorum. Bu gösterdiğim bu dosya için arama yapmakta. Şimdi tüm projeden bir kelime arayalım. Ctrl Shift F ile bu pencereyi açıyorum. Buraya cout yazıyorum. Bulduğu tüm kelimeleri bize gösteriyor. Bazıları main.cpp içerisinde, bazıları ise test.header'ın içerisinde. İstediğimi bir kere tıkladığımda aşağıdaki pencereden ne olduğunu görebiliyorum. İstersem direkt alt pencereden de kod yazabilirim. Veya çift tıklayarak seçili kelimenin olduğu yeri açabilirim. Şu an için yaptığımız arama sadece projemizdeki kodlar için geçerli. Eğer belirli bir konuma özel arama yapmak isterseniz buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. In Project şu an projemizin içerisindeki şeyleri arıyor. Modül ise proje olarak seçim yapabiliyorsunuz. Şu an sadece test bir projemiz olduğu için başka bir seçeneğimiz yok. Directory ise bir konuma özel değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela şu an bu konum için bir arama yapıyor. Eğer ben bunu biraz daha silersem gördüğünüz gibi bayağı bir seçenek daha çıktı. Scope seçeneği ise en önemlisi. Şu an All Places seçili olduğu için her yerde arama yapıyor. Bunu Project Files seçeneğine geri seçersem projemizin içerisindeki şeyleri arayacak. Eğer Project and Library seçeneğine tıklarsam hem projemizin hem de kullandığımız kütüphaneleri gösterecek. Şu anda C++'ın standart kütüphanesinde kullandığımız için onları da gösteriyor. Eğer Recently Viewed Files'a basarsam son zamanlarda tıkladığımız dosyalar üzerinde arayacak. Recently Changed Files ise son zamanlarda değiştirdiğimiz dosyaları arayacak. Current File ise şu anda açık olan dosyalar üzerinde arama yapacak. Şimdi arama penceresini kapatıyorum. Main.cpp'nin üzerine geliyorum ve buradan cout'un üzerine geliyorum. Üstüne geldiğim gibi zaten üzerinde olduğum kelimeyi seçiyor. Şimdi diyelim amacım benim cout'un ne olduğunu öğrenmek. Cout yazıyor ancak bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ctrl B ile seçtiğim yerin kaynak koduna iniyorum. Veya CTRL tuşuna basılı tutarak üstüne gelip farenizle bir kere tıklarsanız da kaynak koduna inebilirsiniz. Şu an standart kütüphanedeki IOStream dosyası açıldı. Üstüne gelince dosya konumunun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın, şu an MSVC Compiler'ın standart kütüphanesinin içerisindeyiz. Şu an cout'un OStream üzerindeki bir alias olduğunu görüyorsunuz. OStream'in üstüne geliyorum ve Ctrl B yapıyorum. OStream'in ise Basic OStream olduğunu görüyorsunuz. Tekrardan Basic OStream'in üstüne gelirsem onun da içine girebiliyorsunuz. Yani cout ile ekrana print yaptığımız zaman en temelde çalışan kısım burası. Cout'un ne olduğunu öğrendiğime göre şimdi tekrardan projeme geri dönebilirim.
Buradan main.cpp'nin üzerine tıklayabilirim. Veya daha da hızlı olması için CTRL- tuşuna basarak bir adım geriye gidiyorum. Tekrardan CTRL- ile bir adım daha geriye gidiyorum. Bir kere tıklarsam yine bir kere geriye gidip main.cpp'nin üzerine geliyorum. Herhangi bir dosyaya gittiğimde, geri döndüğümde, bir yere indiğimde geriye gitmek için az önce kullandığım kısa yolun ismi back. Bakın bir daha tıkladım. Bu sefer test.header'e geldim. Çünkü main'den önce de test.header'ın içerisindeydim. Bunu da defalarca kez kullanıyorum. Mesela bir kütüphane kullanırken hızlıca bir şeyin tanımını okumak istediğim zaman kütüphanenin içerisine giriyorum ve hemen kendi kodlarıma geri dönmek için yukarıdan tek tek uğraşmak yerine CTRL- basarak hızlıca geri dönüyorum. Şimdi standart kütüphanenin içerisinden bir kelimeyi aratalım. Yine main.cpp'den cout'un üstüne geldim. Ctrl B ile içine giriyorum. Biraz aşağı iniyorum ve bakın şu ostream pointer olan kısmı kopyalıyorum. CTRL Shift F ile tekrardan açıyorum. Bu pencere çok yakında yazacağımız proje büyüdükçe çok işimize yarayacak. Emin olun yazdığımız tonla kodun, tonla fonksiyonun, header'ın, CPP'nin arasında kaybolacaksınız. Ve en çok yardımınıza bu pencere yetişecek. Bir de şuradaki Open in Find Window penceresini göstereyim. Buna bir kere tıklıyorum ve burada bir Find penceresi açıldı. Bulunan seçeneklerden her birine tek tek tıklayıp çift tıklayabiliyorsunuz. Ancak bu Find penceresinin çok daha önemli bir özelliği var. Sağdan Hide tuşuna basıyorum. Test.header'ın 88. satırın cout'un üstüne geldim. CTRL Alt F7'ye basıyorum. Bakın mükemmel şekilde hem bu header'da hem main.cpp'deki tüm kullanımları gösterdi. İstediğim birini seçip olduğu yere gidebilirim. Tıkladığım gibi gittim. Ama ben onun yerine bundan daha da iyi bir kısa yol göstereceğim. Şimdi tekrardan test.header'e geri dönmek istiyorum. Bunun için Ctrl- tuşuna bastığım gibi hemen geri döndüm. Şimdi cout'un üstüne geldim. Ctrl F12'ye bastım. Buradan current size'ı arattım. Şimdiki amacım current size değişkeninin bu projede ne kadar fazla kullanıldığını öğrenmek. Alt F7'ye basıyorum. Dikkat edin bunu yaparken imlecim yani caret'ım current size değişkeninin üzerinde. İmleciniz nerinin üzerinde olduysa Alt F7'ye bastığınız zaman orayı inceleyecek. Bakın bu getSize fonksiyonunda sadece bir kere kullanıyormuş. Klavyemdeki ok tuşlarıyla aşağı iniyorum ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastığım gibi beni hem bulunan yere attı hem de artık imlecim editörün içerisinde. Tekrardan arama seçeneğine dönmek için Alt 3'e basıyorum. Bakın Alt 3 burada yazıyor. Üstüne geldiğiniz gibi her bir kısa yolun ismi burada yazacaktır. Alt 3'e tekrardan geldim. Alt ok tuşuyla bir kere aşağı iniyorum ve sağ ok tuşuyla burayı açıp tekrardan Enter'a basıyorum. Bakın current size burada kullanılıyormuş. Biraz aşağıya iniyorum. Burada bu fonksiyonda 3 kere kullanılıyormuş. Dikkat ettiyseniz value read ve value write olarak iki kategoriye ayrılmış. Şimdi value read'i açıyorum. Rastgele birini tıklayıp bakıyorum. Bakın current size bir değişkeni eşitlemek için kullanılmış. Yani current size değişmiyor. Sadece kullanılıyor. Buradaki her bir fonksiyona tek tek bakarsanız her birinin değişmediğini görebilirsiniz. Ancak buradaki value write'de ise her bir örnek her seferinde değişiyor. Mesela herhangi birine tekrardan tıklıyorum. Bakın current size burada sıfıra eşitleniyor. Herhangi bir fonksiyonu tıkladım. Bakın yine current size değişiyor. Yani value read'de değişken kullanılırken value write'de ise değişken değiştiriliyor. Alt 1 ile Project Tool kısmına geliyorum ve Random Name'i açıyorum. Tekrar Alt 1'e gelip CMake'i de açıyorum. Şimdi benim amacım dosyalar arası çalışırken hızlı bir şekilde istediğim dosyaya geçmek. Bunu fareyle tek tek tıklamak yerine bunun için Alt ve sol ok tuşuna basıyorum. Böylelikle dosyalar arası hızlıca geçebilirsiniz. Alta basılı tutarken sağ ok tuşuna basarsanız da sağa doğru geçebilirsiniz. Kapatmak istediğim dosyayı ise Ctrl F4 ile kapatabiliyorum. Sık kullandığım kısa yolları genel olarak gösterdim. CLine'da bahsetmek istediğim çok kullanışlı bir sürü özellik daha var. Ama projemize başlamadan önce anlatmam gereken CMake ve versiyon kontrol sistemi kullanımını göstermedim. O yüzden bu videoyu daha da uzatmak istemiyorum. Eğer CLine'ı daha fazla öğrenmek istiyorsanız arama motoruna CLine Documentation yazıp JetBrainz'in sitesinden teknik dokümantasyonu baştan aşağıya okuyabilirsiniz. Sonraki videoda hızlıca genel building mantığını ve CMake kullanımını göstereceğim.